Lovers TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında dünyada da en çok yapılan uygulamalardan birisi botoks hakkında konuşacağız. Aslında herkes konuşuyor ve çok da konuşulan bir konu. Biz burada botoks nedir, kimlere yapılır ve yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar diye onlardan bahsedeceğiz. Evet, yine konuğumuz Kübra Hanım'la buradayız, dermatoloji uzmanımız. Evet Kübra Hanım, ilk önce botoks nedir diye başlayalım biz konumuza. Evet, önce botoks ne değildir diyeceğim. Botoks Tamam. Yılan zehri değildir. Evet. Çok görülüyordur muhtemelen sosyal medyada, işte yılan zehri yaptırma vesaire, böyle bir durum yok. Botoks aslında bir bakterinin bir toksini ve bu saflaştırılarak elde ediliyor. Ve ne yapıyor? Kas ve sinir arasındaki aslında uyarımı engelliyor. Böylece biz aslında kaslarımızı kullanamıyor oluyoruz. Evet. Bu işe yarıyor. Aslında orada evet, şimdi beynimiz bize bir kasa işte emir gönderiyor. Diyor ki bu kası çalıştırman lazım diyor. Biz emrin aslında tam böyle blok kısmı sinirden kasa geçişini engellemiş oluyor. Oraya blok koyuyor. Aynen öyle. Aslında botoksun yaptığı etki bu. Evet. Bu da geçici bir süre haliyle. Sonra eski haline geri gelip yenilemek gerekiyor. Peki bu toksin zamanında hastalıklar falan da yarattı aslında. Evet. Peki bunun olabilmesi için, daha doğrusu bu kişide toksik olabilmesi için kaç doz alması lazım? Yani kaç kat kapılması lazım? Bununla Çok ilgili yüksek dozlarda. Evet. Çünkü şöyle bir şey var, aslında bu toksin tedavi edici amaçla da kullanılıyor. İşte serebral palsi hastalarında, fizik tedavi ya da nöroloji uzmanları çok yüksek dozlarda kullanıyor. Yani bunun olabilmesi için gerçekten çok yüksek dozlar ve hani son zamanlarda çok da duyuyoruz ya zaten, ülkemize böyle kaçak botoks girişleri oluyor, onaylı olmayan botokslar oluyor. Bunların içindeki toksin oranı standartize edilemediği için aslında riskli. Evet. O yüzden onaylı botokslarda, onaylı toksinlerde böyle bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini verebiliriz. Evet. Şimdi normalde bizim yaptığımız botoks ortalama 50 ile 100 ünite diyebiliriz. Aslında yaptığımız, kişiye yaptığımız uygulama. Bunların olabilmesi için yaklaşık 200 flakon yapılması lazım aynı anda. Yani 200 flakon demek sizin yılda 2 defa yapsa neredeyse ne oluyor? 100 yıl mı oluyor? Çok. 100 yıl boyunca yaptıracağınız botoksu biz bir günde yapmamız lazım. Dolayısıyla hani böyle hemen yapıldı da işte bu oldu demek çok yanlış olur. Kübra Hanım dediği gibi de özellikle böyle kontrolsüz gelen uygulamalarda içindeki dozun, ünitenin ne olduğunu bilmediğimiz botokslarda böyle sorunlar yaşadık. Hatta evet, yaşanıyor belki gerçekten. medyada duyulmuştur zaten, ortaya çıktı. O yüzden orijinal botoks yapıldıktan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağını temin edebiliriz hastalarımızın. Zaten botoksta ilk ön çıkma sebeplerinden birisi zaten bir kas tedavisiyle ilgili çıkıyor. Sonra estetik olarak hayatımıza giriyor. İyi ki de girmiş. İlk ön tedavi amaçlı, sonra estetik amaçlı giriyor. Evet, iyi ki de girmiş. Artık şu anda dediğim gibi dünyada en çok yapılan uygulama. Artık hani birisi geldiği zaman botoks yapalım mı diye konuşmuyoruz. Evet, tabii ki hemen botoks zaten var. Biz ne yapabiliriz diye onu konuşuyoruz aslında. Oldu. Peki botoksta hedef aldığımız kas gruplar nelerdir? Yani tabii bu kişi analizi de gerekiyor, hastamızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hedef olarak hangi kasları hedef alıyoruz? Şimdi şöyle, aslında klasik botoksta biz tabii ki 3 bölge botoks diyoruz ya, bazı yerlerde böyle de 3 bölge, 5 bölge gibi duyuluyor olabiliyor. Biz genelde kaş ortası, alın çizgileri ve göz çevresini hedefliyor oluyoruz aslında. Ama bunun yanında tabii ki işte bunny lines'lar dediğimiz burada gülünce oluşan çizgiler var. Bazı insanların işte güldüklerinde diş eti gülüşü oluyor, diş etleri gözüküyor, gummy smile, onları yapabiliyoruz. Yine dişini çok sıkanlarda, özellikle ülkemizde maalesef çok fazla stres kaynaklı, herkes dişini çok sıkıyor. Maseter kasının sıkılan durumlarda yapabiliyoruz. Genelde bu kasları hedef alıyoruz. Ama bir de işin başka boyut daha var. Terlemede de kullanabiliyoruz. Koltuk altında terleme botoks da yapabiliyoruz. Yani yok botoksta açıkçası. Ya şöyle, şimdi ben yüzde de aşağı yukarı aynı uyguluyoruz zaten. Ben de bir yüzde uyguladığım birkaç nokta ekstra uyguladığım noktalar olabiliyor hastaların kişine göre. Biz genelde toplum olarak üzgün insanlarız. Evet. Dolayısıyla bizim özellikle ağız kenarımız aşağı doğru üzgün bir ifade olarak ortaya çıkıyor. Bunlar da ben sonuçta bir denge işidir. Kasın bir tarafını güçlendirip bir tarafını güçlü bırakırsanız, yani zayıflatır güçlü bırakırsanız o tarafa doğru çekiyor. Kaşı kaldırmak da böyle. Ben özellikle ağız kenarına bazı hastalarımda falan dokunuyorum iki noktaya. Burada kası üzgün ifade yapan kası zayıflatıp gülme kasını daha aktif hale bırakalım diye.
En azından dudak aşağı durması biraz mutlu, evet mutlu gözüksün diye. Dokunduğum güzel. hastalarım var ama tabii bu bölgelere özellikle ağız kenarına müdahalelerde falan böyle çok dengeli yapmak lazım. Yoksa gülmede, konuşmada falan bazı farklar ortaya asimetri çıkarabilir. olabiliyor. Evet, riskli bölge ama yapıldığı zaman da güzel sonuçlar verebiliyor. Harika. Bir de bir şey daha ekleyelim o zaman. Tamam. Çenede portakal kabuğu görünümü olan bazı Evet, hastalarımız evet. oluyor. Onlarda da güzel sonuçlar alabiliyoruz. Evet, evet. Ya mezoterapi da yapılabiliyor bu arada. Hani Evet. şey içinde yüzü çizgi ince çizgilerle olmuş hastalarda bunu biraz daha seyreltip, normal botoks gibi değil seyreltip yüze yapıldığı zaman o çizgiler de açıyor. Evet, mezobotoks şeklinde. Evet, mezobotoks şeklinde de kullanabiliyor. Bence aslında hayatımızın ve estetik olarak aslında bunu yaptırıp da çok güzel sonuçlar aldığımız, sadece buna devam eden bir sürü hastamız da var Evet, iyi haliyle. ki var botoks yani. Evet. Peki burada bir yaş sınırımız var mı? Hani botoks yaptırırken belli bir yaş aralığı var mı? Ve botoksun işe yaramadığı dönem, yaş grubu var mıdır? Şöyle aslında 18 yaşından itibaren herkese yapılabilir. Bunun bir ileri yaş sınırı da yok. 80 yaşında botoks yaptığımız bir hastamız da var açıkçası. Hani yaş sınırı olarak demeyelim de şöyle bir şey var. Eğer ben hastamıza baktığımızda mesela orada kırışıklıkları biz istirahat halinde görüyorsak ve bunlar biraz derinleşmeye başladıysa botoks o noktada biraz etkisiz kalabiliyor. Aslında etkisiz kalmıyor. Ama hani o oturmuş kırışıklıkları açmada birazcık daha etkisiz kalabiliyor. O yüzden hastalarımıza da ne diyoruz? Kırışıklıklarınız oturmadan, yani statik hale gelmeden botoksa başlarsanız uzun vadede de çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Burada evet güzel bir nokta bu arada. Evet, ilk botoksta benim de tecrübelerimden bahsedeyim. İlk botoksta bazen bu çizgiler açılmıyor ama eğer kişiler bunu devam ettirirse, yani 4-6 ay bandında botoksunu yaptırırsa, ütülemek gibi düşünün. Çizgi oluşmaya bu çizginin açıldığı gözükebiliyor ileriki dönemlerde. Ama tabii ilk seansta bunu görmeyiz. Aynen öyle. Ama Sabretmeleri lazım. bunu devam ettirip hiç kas çalışmadan yaparsak tedavi edici etkisi de burada ortaya çıkıyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki sonucu görürsünüz. Sonucu ne zaman görürsünüz? Birinci hafta yaptırdık, sonucunu gördünüz. Ama bunu yılda bir yaparsanız yine sonucunu görürsünüz. Bu çizgilerine gitmez. Bunun tedavi edici etkisini görmek istiyorsanız sürekli yaptırmanız lazım ki o çizgiler net oluşmasın ve derinleşmesin diye. Benim ilettiğim bunlar oluyor. Yani tek seansta mucize beklememek gerekiyor. Düzenli yaptırmak gerekiyor gerçekten. Evet. İşte geldim, ben size botoks yaptırmak istiyorum. Bu süreci zaten uygulama yapacağız ama aşağı yukarı işte krem süreci var mı? İşte bu uygulama süresi var mı? Hastanın işlem sonrası yapması gerekenler var mı? Bunlarla ilgili de bilgi alalım. Şimdi botoksun yapılması kadar aslında işlem sonrası süreç de çok önemli. Botoks aslında oldukça kısa süren bir işlem. Çok da incecik iğnelerle yapıyoruz. Ağrı acı aslında minimum. Ama biz yine de rahatlatmak için hastalarımıza önce anestezi etkili bir krem sürüyoruz. 10-15 dakika bekletiyoruz. Sonra işleme geçiyoruz. İşlem bir 5-10 dakika falan sürüyor. İğne yerleri çok minik olduğu için aslında çoğu hastamız buradan hiçbir şey yaptırmamış gibi çıkıyor. Ama cildi hassas olanlar, biraz panik yapanlarda ve minik kanamalar, morarmalar olabiliyor. İşlem sonrası kurallarımız önemli. Özellikle ilk 24 saatimiz çok önemli. Evet. O gece sırt üstü yatmalarını istiyoruz. İlk birkaç saat önde eğilmemelerini, yüzüstü yatmamalarını istiyoruz. İlk 3 gün böyle hamam, sauna, masaj, kuaför, fön gibi böyle ısılı işlemleri ya da masaj gibi işlemleri önermiyoruz. En önemli kurallarımız bunlar. Sonuç olarak ne zaman başlayıp, daha doğrusu etkisi ne zaman başlar, ne zaman oturur onu da bahsedelim. Sonra ben yan etkileriyle ilgili bahsedeceğim biraz Tamam. Şöyle yapıldan etki olmuyor. Bazen hastalarımız dolguyla botoksu karıştırıyor. Evet, Yaptırıp oluyor akşamına maalesef. diyorlar ki benim botoksum tutmadı. Ama böyle bir şey yok. Evet. Etkisi ortalama 3 ila 5. günlerde başlıyor diyebiliriz. 10 ila 15. günlerde de maksimuma ulaşıyor. O yüzden sabretmek gerekiyor. Rötuşu da zaten bu yüzden 15. günde hastalarımızı tekrar bir çağırıyoruz. Evet. Bazen asimetri oluyor, bazen işte tamamen etki etmemiş oluyor. Ek dozlar, dokunuşlar yapabiliyoruz. Bu arada dipnot olarak söyleyeyim. Bazen etkisi simetrik başlamayabilir bu arada erken dönemde. 3. günde atıyorum sağ taraf başlar, sol taraf geç başlayabilir. Biraz asimetrik görüntüler olabilir. Bunlar sizi tedirgin etmesin. Sonuçta nihai sonuç 10-15 gün civarında oturuyor. Zaten öyle bir süreçte olduğu anda hani biz uygulama yapıyoruz ama sizin doktorunuz zaten gerekli müdahaleleri falan yapacaktır. Kesinlikle öyle, haberleşiyor oluyoruz. Evet. Peki şimdi botoksun en büyük komplikasyonu diyelim. Hani yapıyoruz, işte hepimize çok rahatlıkla uyguluyoruz. Komplikasyon nedir? En büyük komplikasyonu, korktuğumuz komplikasyon. Şöyle, şimdi artık böyle minik kanama, morarmaları komplikasyon saymıyoruz. Evet. Ama hastalarımızın çok gördüğü bir şey, göz kapağı düşmesi olabiliyor nadiren de olsa. Hani bu tabii çok düşük bir ihtimal. Biz bu olmasın diye çok özen gösteriyoruz ama işte bazen hastanın kas yapısından dolayı, bazen de işlem sonrası kuralları yeterince dikkat etmediklerinde oluşabiliyor. Bir de en sıklıkla tabii günümüzde
Hani çok duyuyordur muhtemelen hastalarımız. Aslında göz kapağı düşüklüğü ya da diğer yan etkileri, ciddi yan etkileri orijinal toksinde pek görmüyoruz açıkçası. Evet. Bunlar genelde yine onaysız yapılan, işte kaçak gelen botokslar, toksinler sonucu daha sık görüyoruz diyebilirim. Ben şu anda hiç başıma gelmedi bu arada öyle durum ama olanları gördüm, gelenler oldu. Benim burada yaptığım tabii olmasın diye hep önerilerimiz dışında uygulama esnasında yaptığım birkaç tane trik noktalar var diyeyim kendim yaptığım. Onlarla uyguluyorum. Dolayısıyla hani bunlar sonuçlarla karşılaşmayalım diye. Şu anda başıma gelmedi. Umarım hani bu Çok programdan şükür. sonra da başımıza öyle bir şey gelmez ama tabii bu arada ne olursa olsun biz hastamızın yanındayız. Hani böyle bir durumla karşılaşılabilir. Tabii komplikasyondur. Ama burada da her zaman biz yanında destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreci daha konfor atmak için damlalar falan da var. Yine Kullanılabiliyor. yapılabilecek işlemler Başka bir şeyler de var. Onları da Etki süresini kısaltmak için de uygulamalar yapılabiliyor. yapabiliriz. Şimdi biraz önce terlemeden bahsettik. Aslında terleme de en büyük problemlerden birisi. Terleme botoksundaki süre tabii orada dozu biraz daha fazla yapıyoruz. Koltuk altında özellikle. Ben bu arada el botoksu da yaptım. El terlemesine falan da yaptım. Tabii el ayak da çok güzel oluyor. Stres faktörlü falan oluyor. Bazen işte gittiği zaman kalem tutamayan, kağıt tutamayan insanlar oluyor. O kadar çok terliyor. Bundaki dozumuz nedir ve etki süresi normal botoks gibi sürüyoruz. Biraz daha uzun mu? Şöyle, şimdi buralarda tabii ki daha yüksek dozlar kullanıyoruz. Çünkü geniş alanları olduğu için koltuk altı da öyle, el ayak için de öyle. Yüksek dozlar kullandığımız etki süresi biraz uzayabiliyor ama özellikle benim gözlemim el ayak terlemesi hem ellerimizi kullandığımız için orada belli bir doz aşamadığımız için de hani birazcık daha kısa süreli gelebiliyor ya da şöyle bir şey oluyor. Biraz stres kaynaklı olduğu için bazen hastalarımızda hani strese bağlı yine ara ara böyle bir terleme atakları gördüğüm hastalar oldu açıkçası. Aslında botoksla ilgili konuşacağımız çok şey var. Çok. İsimler de veriliyor bu arada. Şimdi biz burada kadın erkek ayrımı yaptık. Herkese yapıyoruz bu arada botoksu ama Brotoks var. Hani Brotoks, erkek botoksu. yani böyle isimler konulabiliyor. Brotoks falan diye. Aslında erkek botoksu, normal botoks yapılıyor. Sadece isim değişikliği olarak. Son zamanlarda Barbie botoksu çıktı biliyorsunuz. Barbie botoksu çıktı. Geçen size paylaşmıştım. Stiletto botoksu yapmışlar. Evet. Topuklu ayakkabı giyen kadınlar için. Botoks çok farklı yerlerde kullanılıyor. İşte masseter botoksunda amacımız ne? Çiğneme aslında. Çene kasları işte çok çalışmasın, diş problemi olmasın diye. Diğer etkisi de orada gördüğümüz yanak inceltme. Dolayısıyla burayı yaptığımız zaman kaslar çalışmadığı için zayıflıyor ve yanakta incelme ortaya çıkıyor. Güzel oluyor aslında V şeklinde. Evet, baldırda yapılıyor. Boyun uzatmak için trapezius yani yapılıyor. Dolayısıyla her yerde kullanılabiliyor açıkçası botoks. Peki botoksun işte yan etkisinden bahsediyorum. Uzun vade özellikle çok uzun süre kullanan ben 10 yıldır botoks yaptırıyorum diyelim ki. Uzun vadede böyle bir yan etki falan bir şey görür müyüm? Hani hiçbir veya şey böyle bir şey var mı? Aslında. Hayır, tam tersi aslında. Düzenli botoks yaptıranlarda kaslar birazcık kullanılmadığı için eskisi kadar mimik yapılmıyor aslında. Tam tersi, botoksun etki süresi de uzuyor, mimikler de azalmaya başlıyor. Sadece şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Düzenli botoks yaptıran hastalarımızda belli bazı kurallarımız var. Çok sık aralıklarla botoks yapmamak gibi. Hani bu eğer işte 2 ayda bir sürekli sıklıkla botoks yaptıran hastalarda uzun dönemde botoksa yanıtsızlık gelişebiliyor. Hani eğer sayacaksak belki bir de bunu söyleyebiliriz. Tamam. Aslında şöyle, botoksun yaptırdıkça uzama sebeplerinden birisi şu oluyor. Benim gördüğüm. Şimdi beyin emir gönderiyor. Diyor ki sen diyor kaşını kaldır veya kaşını çat diyor. Sürekli emir gönderdiği için emir yerine gerçekleştirmiyor. Bir süre sonra emir göndermekten vazgeçiyor aslında. Biraz da unutuyor. Dolayısıyla bu süreyi biz etki süresini biraz daha uzatmış oluyoruz. Yani aslında uzama sebeplerinden birisi de bu. Şimdi tabii botoksla ilgili dediğim gibi çok geniş konular var. Birazdan uygulamaya da geçeceğiz zaten. Uygulamada da bir şeylerden bahsedeceğiz. Kombin edildiği artık bütün işlemler hemen hemen kombin ediliyor zaten. Tabii. Hani şeyimiz yok. Peki botoksun etki süresini kısaltan uygulamalar var mı kombinasyonlarda? Var. Bunlar nelerdir? Ve bunlardan önce mi sonra mı yapmak lazım bu uygulamaları? Bu çok güzel bir soru. Şimdi ısılı işlemler bir kere botoksun etkisini azaltıyor. O yüzden biz mesela alt iğneli radyo frekans gibi ya da egzilis gibi işlemler yapacaksak önce ısılı işlemleri yapıyoruz. Ardından botoks uyguluyoruz. Ya da bazı mezoterapi içerikleri botoksun etkinliğini azaltabiliyor. O yüzden ya alna sadece botoks yapacağız ya da diğer işlemlerle kombin edeceksek önce diğer işlemleri yapacağız, en sona botoks yapacağız gibi düşünebiliriz. Bunun yanında yeri gelmişken siz çok spor yapıyorsanız, işte çok
Sıcak duş, hamam, sauna vesaire yapıyorsanız da mesela bunlar da botoksun etkisini kısaltan şeyler. Tamam. Aklınızda olsun. Evet, aslında botoks anlatacağımız çok şey var. Hani Var. konuşsak belki daha çok uzun olabilir bu arada süreç olarak. Biz birazdan uygulamaya geçeceğiz. Bu arada botoksla ilgili aklınıza takılan sorular varsa mutlaka video altına yorum yapabilirsiniz. Biz de gerekirse onlarla ilgili tekrar bir soru cevap Çok güzel videosu olur. çeker, onları cevaplarız. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet, şimdi hastamıza üst yüz botoksu yapacağız. Kübra Hanım uygulama yapacak, ben de asist edeceğim. Evet Kübra Hanım, sendeyiz. 3 bölge botoks yapacağız. Bir kaşlarımızı çatalım, kaşlarımızı kaldıralım. Bu kocaman gülelim gözleri kapatarak. Gördüğünüz gibi 3 bölge botoksumuz. Şöyle bir kez daha siliyorum. Aslında biz önden sildik zaten. Şu bir kez daha sildim. Kafayı rahat bırakabilirsin biraz. Evet, süpersin. Ve evet, başlıyoruz. Önce işaretliyoruz. Bu arada krem sürdük, sildik, uyuşma evremizi tamamladık biz bu arada. Kocaman bir çatalım. Evet, oldukça güçlü hastamızın Evet, orada kaşları. kızma herhalde kaslarını Evet, yapıyoruz. burada şimdi kızma kasları gibi düşünebiliriz. Kocaman kaldırdık kaşları. Şimdi burada dikkat ettiğimiz noktalardan biri, bir kere hastamızın aslında botokstan bir beklentisini de sorguluyoruz. Kaşları kalksın mı istiyor, normal mi kalksın istiyor, ya da bazıları daha kavisli seviyor ya da bazıları uçtan kalksın istiyor. Aslında buna göre ayarlama Benim yapıyoruz. sloganım var ama burada söylemek istedim. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bazı ileri yaş hastalarımızın bazen göz kapakları daha fazla olduğunda hani biz onlara şunu söylüyoruz. Alnınızı birazcık hareketli bırakmamız gerekebilir. Evet. Aksi halde çünkü iyice göz kapakları ağırlaşıyor olabiliyor. Onları bazen ben zaten sizle önce görüştürmeye çalışıyorum. Göz kapağı açısından. fazlaysa, kaşta sabit kalıyorsa hem makyaj yapmada hem de bazen o rahatlatmada olmadığı için onlarda bir yığılma oluyor. Bence evet, ben de öyle yapıyorum bu arada. Evet. İşaretledik hastamızı, şimdi işleme geçeceğiz. Kaldırdık tatlım kafamızı. Peki bugün okuna ihtiyacım olmaz. Çok yapmam şimdi. Derin nefes aldık. Hoppacık. Harikasın. Süpersin. Hadi bakalım. Derin nefes aldık. Harikasın. Evet, şu an Derin nefes aldık. aslında her kasa yaptığımız belli üniteler var, ona göre yapıyoruz. Evet. Evet. Kasın gücüne göre, işte hastamıza göre ayarlıyoruz. Yükücüm bir daha çatar mısın tatlım? Bıraktın tatlım. Korrugatör lateralindeyim. Güzel. Şimdi bu bölgemize 5 enjeksiyonumuzu asistansında yaptık. bastırayım biraz. Evet. Şiş, Nasıl topluk hissediyoruz? Gayet iyiyim, eliniz İyi. çok hafif hocam. Ah, teşekkür ederim. Hep öyle derler. olsun. Maşallah hocam. İnşallah. İnşallah hocam. Bir kez daha kaldıralım. Rahat bıraktık. Derin nefes aldık. Harikasınız. Gayet güzel gidiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık kaşları kalksın istiyorum ben. Ona göre yapıyor olacağım. Çünkü özellikle Ruslarda şu saç dibine yapılan enjeksiyonlarda alnı yukarı alıp şuradan bir lifting etkisi. Yapıyor. Özellikle Ruslarda oluyormuş bu arada Yücel Bey. Şu banileri yapayım ben. Onların cilt şeyleri daha ince olduğu için yapıları, tedavi süreçleri de biraz daha farklı olabiliyor. Yani cilt Şunları şeyine bir göre. yapalım mı? Bıraktık. Banilere koyuyoruz. Buralar birazcık acıyabilir biliyorum. Derin nefes aldık. Hop, bitti, Geliyor gayet iyi bu harikasınız. arada. Döndüm bir tık. Öykücüm şöyle bir tık kafamızı çevirdik. Derin bir nefes aldık. Hop, bacık, bu da bitti. Ben onu alayım. Sana yenisini Göz vereyim. kenarındayız şimdi. Tamamdır. Harikasın, süpersin. Ben bugün ülkeye burada 2 nokta yapacağım. Tamam. Döndük Ülkü Hanım. 2 nokta da buradan.
Şimdi ben burada hastamın aslında isteğine, beklentisine göre yapıyorum. Bazen 2 nokta, bazen 3 nokta, bazen 4 nokta gibi. Evet, Mimiklere göre, evet, kırışıklıklara göre, kaş kaldırma isteğine göre Bu ayarlayabiliyorum. arada geçmiş olsun. Gayet de güzel yaptı. Ben de hani senden sonra buraya yaptırabilirim falan diye. Elinize sağlık. Teşekkürler. Bu arada ben kendi kendime yapıyorum. Noktaları bildiğim için çok hani karışmasın Şimdi diye, hemen burada bir şey yapayım. donmasın diye öyle yapıyorum. Şimdi tabii bu uyguladığımız hasta grubu aslında hemen hemen çoğu kişi yapılıyor. Peki kimlere botoks yapılmaz diye söylersek kime yapmayız botoksu? Bazı kas ve sinir hastalıkları var. Bunlarda uygulamıyoruz. Bir de bazı antibiyotikler var. O kas siniri bloke eden, aminoglukozit grubu gibi. Onlarda kullanan hastalarımız varsa onlarda botoks yapmıyoruz. Peki hasta Bir de botoks... gebe emzirenlerle tabii. Peki şeyde ama antibiyotik kullanmış veya işte atıyorum botoks yaptırdı kullandığı bir etki ediyor mu peki? Ya Etkisini şöyle o kısaltıyor mu? süreçte yok o antibiyotik grupları hani etkileşebilir diye aslında önerilmiyor. Hani kullanırken Sadece o anda. yapılmıyor. Tamam, Evet sadece evet. o anda, tamam. Bir de gebe emzirenlerde biliyorsunuz birazcık o Onlar işlemlerimiz evet sınırlı. aslında şöyle çok bir şey fark etmiyor ama bir çalışma olmadığı için de Evet, bizim etik de. güvenlik alanımızda olmadığı için de çok yapma taraftarı Yapma değiliz tarafta. oraya. Gebelik emzirme bitsin sonra diyoruz. Tabii ki. Onun haricinde herkes botoks yaptırabilir. Evet gördünüz gayet de güzel oldu. Etkisi dediğimiz gibi hani 3 güne 5 gün civarı falan başlayacak etki süresi. Şu anda biraz buz uygulayacağız. Hemen makyajını yapıp da hayatına dönebilir bu arada. Herhangi bir etki şeyi de yaratmıyor. Kurallarımızı Yani- hatırlatalım yine bu arada. Tamam, Öne öyle- eğilmeyeceğiz. Öğle arası yaptırıp hemen de hayatınıza dönebilirsiniz. Etkisi 3 gün sonra başlıyor. 5 gün 10-15 gün civarında falan oturuyor. Zaten kontrol değerlendirmiş oluyoruz. Elinize sağlık bu arada. Gayet de güzel Teşekkür uygulama ederim. yaptınız. 15 gün sonra görüşeceğiz. Evet. Dediğimiz gibi botoksla ilgili bizim de burada cevaplayamadığımız sorular, aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlarınızı bekliyoruz.